Bazen ne kadar mantıklı konuşursanız konuşun, insanlar sizi sadece duyarlar ama dinlemezler. Hatta sizi görmezden gelirler. Peki ya onlara istediklerini değil de istemediklerini vererek tüm dikkati üzerinize çekebileceğinizi söylesem? Bugün ters psikolojiyi kullanarak insanların size saygı duymasını ve sizi ciddiye almasını sağlayacak 6 etkili yöntemi konuşuyoruz. Başlayalım. Madde 1. İstekli görünmeyi bırakın. Çoğu insan ciddiye alınmak için daha fazla konuşması, daha fazla açıklama yapması veya daha fazla orada olması gerektiğini düşünür. Ama ters psikoloji bize tam tersini söyler. Bir şey ne kadar ulaşılabilirse o kadar az değer görür. Eğer bir ortamda sürekli onay bekleyen, her soruya anında ve uzun uzun cevap veren kişiyseniz, değeriniz algıda düşer. İnsanların sizi ciddiye almasını istiyorsanız, onlara vaktinizin ve dikkatinizin kıymetli olduğu mesajını vermelisiniz. Bir teklife hemen evet demeyin. Bir soru sorulduğunda 2 saniye duraksayın ve sonra cevap verin. Bu kısa sessizlik, sizin duygularınızla değil, mantığınızla hareket ettiğinizi ve bir ağırlığınız olduğunu gösterir. Unutmayın, en çok bağıran değil, ne zaman konuşacağını bilen kişi ciddiye alınır. Madde 2. Sessizliğin otoritesi. Birçok kişi, bir konuşma sırasında oluşan sessizliği rahatsız edici bulur ve bu boşluğu saçma sapan cümlelerle doldurmaya çalışır. Bu, karşı tarafa verdiğiniz en büyük zayıflık sinyalidir. Ters psikolojide sessizlik, kontrolün sizde olduğunu gösteren en etkili güç gösterisidir. Birine bir soru sorduğunuzda veya bir fikir beyan ettiğinizde, cevabı beklerken sessiz kalın. Karşı taraf konuşmanızı beklerken sizin sakin ve sessiz durmanız, onları psikolojik olarak bir açıklama yapma veya sizin onayınızı alma ihtiyacına iter. Özellikle bir tartışma veya pazarlık anında söyleyeceğinizi söyleyin ve durun. Göz temasını koparmayın ama ağzınızı da açmayın. O rahatsız edici sessizliğin yükünü karşı tarafa bırakın. Göreceksiniz ki sessizliği ilk bozan kişi genellikle kontrolü kaybeden kişidir. Siz sessiz kaldıkça söylediklerinizin ağırlığı katlanarak artar. Madde 3. Seçici muhalefet. İnsanların en büyük yanılgısı, herkesle aynı fikirde olurlarsa daha çok sevileceklerini ve ciddiye alınacaklarını sanmalarıdır. Oysa gerçek tam tersidir. Her şeye evet diyen birinin fikri aslında hiçbir değeri olmayan bir fikirdir. Ters psikolojiye göre birine bazen karşı çıkmak, sizin kendi değer yargılarınız ve sarsılmaz bir kişiliğiniz olduğunu kanıtlar. Eğer herkesin onayladığı bir konuda mantıklı bir sebeple, hayır, ben böyle düşünmüyorum diyebiliyorsanız, o andan itibaren odadaki en dikkat çekici kişi siz olursunuz. Çünkü insanlar artık sizin onayınızı almanın zor olduğunu anlarlar. Bir tartışmada sadece uyum sağlamak için kafa sallamayı bırakın. Gerçekten katılmadığınız bir nokta olduğunda nazik ama net bir şekilde itirazınızı dile getirin. İnsanlar her şeyi onaylayan bir yandaş yerine kendisine ayna tutabilen ve zihinsel sınırları olan birine çok daha fazla saygı duyarlar. Unutmayın, saygınlık uyumdan değil, duruştan gelir. Madde 4. Bilgi kıtlığı. Bir kitap hakkındaki her şeyi ilk sayfasında okursanız, geri kalanını merak etmezsiniz. İnsan ilişkileri de tam olarak böyledir. Çoğu kişi ciddiye alınmak için hayat hikayesini, planlarını ve düşüncelerini bir çırpıda anlatır. Ancak ters psikoloji der ki, hakkınızda ne kadar az şey bilinirse, sözleriniz o kadar merak edilir. Kendinizi tamamen açık bir kitap gibi sunmak yerine, bazı sayfaları kapalı tutun. Planlarınızdan, bir sonraki adımınızdan veya özel hayatınızın detaylarından her zaman bahsetmek zorunda değilsiniz. Siz kendinizi anlatmak için çabalamadığınızda, insanlar sizi çözmek için çabalamaya başlar. Size bir soru sorulduğunda her zaman en detaylı cevabı vermeyin. Bazı şeyleri şimdilik bende kalsın veya zamanı gelince görürsün diyerek gizemli bırakın. Bu tavır, benim paylaşmaya değer,
derin bir dünyam var ve buna erişmek bir ayrıcalıktır mesajı verir. Gizem, doğal bir otorite ve merak uyandırır. İnsanlar merak ettikleri kişiyi ciddiye alırlar. Madde 5, duygusal tepkisizlik. Birisi sizi eleştirdiğinde, size bağırdığında veya sizi kışkırtmaya çalıştığında aslında bir testten geçiyorsunuzdur. Karşı taraf sizin duygularınızı kontrol edip edemeyeceğini görmek ister. Eğer hemen öfkelenir veya savunmaya geçerseniz, kontrolü onlara vermiş olursunuz. Ters psikolojiye göre en büyük güç tepki vermemeyi seçmektir. Sizi aşağı çekmeye çalışan birine karşı sadece hafif bir tebessümle veya "Peki, senin fikrin bu" diyerek tepkisiz kalmak, karşı tarafın tüm silahlarını elinden alır. Sizin sarsılmaz olduğunuzu gördüklerinde, size olan bakış açıları korkuyla karışık bir saygıya dönüşür. Sözlü bir saldırı veya saygısızlık anında nefes alın ve 3 saniye durun. Ses tonunuzu asla yükseltmeyin, aksine biraz daha alçaltın ve tane tane konuşun. Siz sakin kaldıkça karşı tarafın öfkesi çocukça görünmeye başlayacaktır. İnsanlar kendi duygularına hakim olamayan birini asla ciddiye almazlar. Ama fırtınanın ortasında sakin kalan biri doğal bir liderdir. Madde 6, geri çekilme taktiği. İnsan psikolojisi garip bir şekilde çalışır. Bir şeyin peşinden ne kadar koşarsanız o şey sizden o kadar kaçar. Ama siz geri çekildiğinizde durum tam tersine döner. İnsanlar her an gidebilecek ve kendi başına da gayet mutlu olabilen birine karşı içgüdüsel bir saygı duyarlar. Eğer bir ortamda veya ilişkide değer görmüyorsanız, daha fazla çabalamak yerine masadan kalkmayı bilin. Sizin yokluğunuzun bir ihtimal olduğunu gören insanlar, varlığınızın kıymetini anlamaya başlarlar. Bu bir küsmek değil, bir öz değer duruşudur. Siz kendinize değer verip geri çekildiğinizde, karşı taraf sizi kaybetmemek için tavrını düzeltmek zorunda kalır. Bir tartışma çıkmaza girdiğinde veya saygısızlık sezdiğinizde, "Bu konuşmanın şu an bir faydası yok, sonra devam ederiz" diyerek ortamı terk edin. Peşinden koşmayın, açıklama beklemeyin. Kendi alanınıza dönün ve meşguliyetinize odaklanın. İnsanlar kendisini kaybetmekten korkmayan birini her zaman en ciddiye aldıkları kişi olarak konumlandırırlar. Bu 6 yöntemden hangisini uygulamak sizin için en zoru? Yorumlarda buluşalım. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve zihin haritama abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Dünya sizi sizin kendinize verdiğiniz değer kadar ciddiye alır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.